Выстрел! Putin'in geçtiğimiz hafta Avrupa'ya uyardığı sözleri hatırlatarak başlamak istiyorum. Rus lider masa başında Monopoly oynar gibi askeri taktik belirlemeye çalışan Avrupa aristokrasisini şöyle uyardı. Ukrayna'da cerrah gibi çalışıyoruz ama Avrupa cüret edip savaşa girmeye kalkarsa konuşacak hiçbir muhatabımız kalmayacak. Cepheden gelen son haberler de Ukrayna için oldukça kötü ve artık Ukraynalı üst düzey komutanların büyük kısmı herhangi bir zaferden umudunu kesmiş durumda. Putin'in ABD'nin sunduğu barış görüşmesini de kulak arkası etmesiyle birlikte Rus kuvvetleri Ukrayna'da Krasnoarmeysk yani eski adıyla Pokrovsk'u aldıktan sonra hızla ilerlemeye devam ediyor. Şimdi de Ukrayna için çok önemli bir diğer lojistik noktası olan Mirnograd çembere alınmış durumda ve yaklaşık 10.000'e yakın Ukrayna askeri için durum oldukça umutsuz görünüyor. Mirnograd'da kuşatılmış olan Ukrayna garnizonundan geriye kalan birlikler Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Oleksandr Sirkin'in kendilerine bir çıkış yolu açacağı umudunu halen taşıyor. Bununla birlikte bazı üst düzey komutanlar şu an kendi imkanlarıyla kaçış seçeneklerini de değerlendirmeye başlamış durumda. Şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 68. Avcı ve 79. Hava İndirme Taarruz Tugaylarına bağlı yaklaşık 10.000'e yakın asker şehirde konuşlu vaziyette. Bu birlikler yüksek moral ve motivasyona sahip olarak değerlendiriliyor ve çok milliyetçiler ama genellikle teslim olmaya karşı da aşırı isteksizler çünkü başlarına neler gelebileceğini biliyorlar. Ancak Alman basınına konuşan bir Ukrayna askerinin aktardığına göre kuşatmayı yarmak için sağlam bir lojistik altyapı ve özellikle yeterli mühimmat ikmali gerekiyor. Mirnograd'daki kritik ikmal durumu göz önüne alındığında başarılı bir kaçış ihtimali oldukça düşük görünüyor. Diğer yandan Mirnograd'ın güney kesiminin Rus kontrolüne geçmesinin ardından Rus ordusu havacılık desteğiyle kuzeydeki büyük taarruzunu sürdürüyor. Rus birlikleri şehrin en iyi tahkim edilmiş olan bölgelerinden birçoğunu şu an ele geçirmiş ve bayrak asmış durumda. Daha önce Ukrayna garnizonuna ağır insansız hava araçları ve kara robotik platformlarıyla sınırlı da olsa ikmal yapılabiliyordu ancak artık bu imkan büyük ölçüde ortadan kalktı. Mirnograd'ı çembere alan Rus birlikleri deyim yerindeyse sinek bile uçurtmuyor. Gördüğünüz gibi yine çok özel ve başka yerde bulamayacağınız bilgilerle karşınızdayım. Sizlerden ricam abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak beni desteklemeniz. Birkaç saniyenizi ayırarak yapacağınız bu etkileşim gerçekten çok değerli. Zahmet edip yapan herkese teşekkürler. Uzatmadan başlayalım. Cephelerdeki bozgun ve bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Başkomutanı General Sirkin'in Mirnograd'ın tamamen kuşatıldığı ve Pokrovsk'un yani Krasnoarmeysk'in kaybedildiği yönündeki iddiaları reddetmeye de devam ediyor. Bildiğiniz gibi inkar artık Zelenski rejiminin çok önemli bir enstrümanı, tıpkı ortalığa saçılan yolsuzluk dosyalarını inkar ettikleri gibi Pokrovsk'un yani Krasnoarmeysk'in de düştüğünü reddediyorlar. Sirki'ye göre Ukrayna kuvvetleri Pokrovsk'un bir kısmını kontrol altında tutuyor ve Mirnograd'daki birliğe tam ikmal sağlayacak bir koridoru koruma çabalarını da sürdürüyorlar. Ancak ütopik düşüncelere sahip General Sirkin'in bu açıklamaları yaparken Eylül ayı yani yaklaşık 2,5 ay önceki cephe hatlarını gösteren haritalara atıfta bulunduğu da dikkat çekiyor. Berlin düşmeden önce malum kişi de o haritalara bakıyordu biliyorsunuz. Şimdi Zaporijya bölgesindeki diğer önemli askeri gelişmelere bakalım. Zaporijya bölgesindeki durum köklü bir değişim geçiriyor. Eskiden yavaş ve sürtüşmeli ilerleyen harekat, Ukrayna birliklerini sürekli geri çekilmeye mecbur bırakan bir dizi stratejik gedik açılmasına dönüştü.
Bu değişimin sinyalleri aylar süren şiddetli çatışmalar sonrası Pokrovsk'un düşüşüyle alındı. Bu kayıp savunma hatlarındaki derin sorunları da ortaya çıkartmış oldu. Pokrovsk'un düşüşünün hemen ardından Rus kuvvetleri Zaporijya bölgesinde derinlemesine ilerleyerek stratejik önemi büyük olan Dobropilya yerleşimini de ele geçirdi. Bu sadece bir kasabanın kaybı değil, aynı zamanda çok önemli bir lojistik merkezinin, bir savunma çapasının ve Huçur Nehri hattındaki kritik bir mevzinin de yitirilmesi anlamına geliyor. Dobropilya'nın düşmesi, Ukrayna'nın güneydeki en önemli savunma noktalarından biri olan Hulyalpol'ünde giden koridorun risk altına girmesine yol açtı. Burada yaşananlar izole bir olay değil, tüm Güney cephesini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyan bir zincirleme reaksiyonun parçası. Dobropilya operasyonunun detaylarını da şu şekilde sade bir dille sizlere anlatmaya çalışacağım. Rusya'nın Dobropilya'yı ele geçirmesi ani bir baskın değil, oldukça iyi planlanmış ve kademeli bir taarruzdu. Rusya'nın 36. Birleşik Silahlar Ordusu'na bağlı 37. Muhafızlar Motorize ve Piyade Tugayı Vostok Grup kuvvetleri bünyesinde köye tam 2 koldan saldırdı. Bir kol kuzeydoğudan, diğeri de doğudan ilerleyerek Ukrayna savunmasını sıkıştırdı ve karşı saldırı veya yeniden konuşlanma şansı bırakmadı. Rus piyadesi aylardır inşa edilmiş güçlü Ukrayna tahkimatlarıyla karşılaştı. 18 kilometre kareden geniş bir alana yayılan bu savunma hattı tank savar hendekleri, dikenli çelik engeller ve çok katmanlı bariyerlerle de güçlendirilmişti. Ancak Rus baskısı çok yoğun ve hızlıydı. Rus birlikleri Huçur Nehri'nin doğu kıyısı boyunca 5 kilometre güneye ilerleyerek nehirler arası bölgeyi kontrol altına aldı. İki yönden gelen bu taarruz Ukrayna'nın 110. Motorize Tugay birliklerini tam bir savunma savaşı veremeden geri çekilmeye zorladı. Ukrayna tarafının bu çatışmalarda çok sayıda personeli ve onlarca büyük teçhizatı kaybettiği bildiriliyor. Gelelim Dobropilya'nın stratejik önemine. Dobropilya'nın askeri değeri 3 ana nedenden kaynaklanıyor. Bunların ilki lojistik bağlantı. Dobropilya, Hulyalpol ile ikmal sevkiyatı yapılan yol ağının üzerinde yer alıyor. Buranın kaybı Ukrayna'nın ikmal hatlarını neredeyse tamamen keser ve daha uzun savunmasız yollar kullanmak zorunda bırakır. Tabii ki bu doğal savunma hattının çöküşü inanılmaz derecede önemli. Huçur Nehri boyunca uzanan doğal savunma hattının bir çapasıydı burası. Bu mevzinin kaybı nehrin batısındaki geniş bir bölgeyi de savunmasız hale getirmiş vaziyette. Rus kuvvetlerinin burada bir köprübaşı oluşturduğu iddiaları doğruysa nehri geçerek Hulyalpol'e veya Zaporijya içlerine doğru yeni bir taarruz ekseni açılması an meselesi. Peki Zaporijya'daki askeri kapasiteler nasıl? Hemen bir karşılaştırma yapalım. Önce Rusya tarafından başlıyoruz. Ana saldırı birliği olan 37. Muhafızlar Motorize Piyade Tugayı, BMP-2 ve BMP-3 piyade araçları, T-72, B-3 tankları ve 2 S-19 MS Kunda motorlu toplarla donatılmış vaziyette. Operasyonlarda keşif dronları ve hassas topçu koordinasyonu da ciddi şekilde öne çıkıyor. Geniş Vostok grubu ise çok eksenli ve eş zamanlı saldırılar konusunda artık uzmanlaşmış vaziyette. Şimdi Ukrayna tarafına geçelim. Savunmayı yapan 110. Motorize Tugay tecrübeli bir birlik olmasına rağmen çok uzun bir süredir cephe hattına yayılmış durumda. Eski Batı menşeli ve yerli zırhlı araçlara sahipler, mühimmat sıkıntısı ve bildiğiniz gibi lojistik zorluklar bu tür yoğun çatışmalarda birlik üzerinde çok önemli bir baskı oluşturuyor. Pokrovsk'un yani Krasnoyar mevkin düşüşünün etkileri neler olduğu şimdi de ona bakalım. Dobropilya'dan önce Pokrovsk'un düşmesi Ukrayna savunması için elbette çok ağır bir darbe oldu. Pokrovsk sadece büyük bir şehir değil, aynı zamanda çok önemli bir komuta ve lojistik merkeziydi. İki önemli noktanın Pokrovsk ve Dobropilya'nın kısa sürede kaybedilmesi Ukrayna'nın savunma hatlarını inceltti ve asker kaynaklarını inanılmaz derecede zor durumda bıraktı.
Rusya ise kuzeyde kazandığı bu avantajla güneydeki birliklerini ve kaynaklarını daha rahat destekleyebilir bir hale geldi. Genel stratejik sonuçlar da şöyle değerlendirilebilir. Ukrayna için durum oldukça ciddi. Huçur Nehri hattının bütünlüğünün bozulması Hulyay-Poy gibi önemli noktaları savunmayı zorlaştırıyor. İnsan gücü ve kaynaklar üzerindeki baskı da muazzam derecede artıyor, geri çekilme veya kuşatılma riskleri de net bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada Rusya ise avantajlı konumda. Stratejik bir momentum kazanıldı, ele geçirilen mevziler, lojistik hatlara yönelik daha derin operasyonlar ve potansiyel yeni kuşatma hareketleri için önemli bir sıçrama tahtası görevi görüyor. Rus kuvvetleri inisiyatifi elinde tutarak Ukrayna savunmasında yeni zayıf noktalar açmaya çalışıyorlar. Bu gece gündüz devam eden kanlı çatışmaların da önünü açıyor. Özetle Zaporijya cephesinde yaşanan gelişmeler savaşın dinamiklerini değiştirebilecek ve Ukrayna için giderek zorlaşan yeni bir sürecin habercisi niteliğinde. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.